Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1,5-2 yaş ölçülerine uygun hem kız hem de erkek bebeklerde kullanabileceğiniz bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 1,5 yumakta ip kullandım. İpim tok bir ip arkadaşlar. Eğer eliniz sıkıysa 4 numara şiş kullanarak da örebilirsiniz. Fakat benim vereceğim ölçülerden biraz büyük ölçüler elde edersiniz. Yeleğimin ölçüleri şöyle. Beden genişliği 29 santim. Beden uzunluğu ise 35 santim. İpim 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan Nako Elite Baby. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodu 10482. Yeleğimi 3 parça halinde ördüm arkadaşlar. Önce ön parçalarını ördüm. Daha sonra arka parçayı örüp omuz kısımlarından örerek birleştirdim. Daha sonra da kenarları dikip yeleğimi tamamladım. Yeleğimde 4 adet de düğme kullandım. Yeleğimizin arkasını da göstermek istiyorum. Ben çok severek ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Yeleğimizin ön parçası için 3,5 numaralı şişe 36 ilmek atarak başlıyoruz. Önce sağ ön parçasını öreceğim. Şimdi arka yüze geçip ilk sırasını örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 5 ilmek haroşa örüyorum. 6 ilmek bizim pat ilmeğimiz olacak. Sağ parçamız olduğu için önce pat kısmını örüyoruz. 2, 4, 6. Şimdi bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar örelim. Bir ters bir düz olarak sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Sıra sonundaki ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Yine bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters örerek 6 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. 5 ilmek haroşa örüyorum. Haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüze geçip sıra başında örmeden almış olduğum ilmeği ters olarak öreceğim. Pat kısmımızın tırtıklı olması için sıra sonunda ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. 6 ilmek patımızı haroşa olarak örelim. 6 ilmeğimizi ördükten sonra bir ters bir düz, bir ters bir düz olarak sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar örmeye devam edelim.
sıra sonundaki ilmeği bu şekilde düz olarak örüyoruz. Bu kenar kısmımız arkadaşlar, dikilecek yer. Burası da pat kısmı. Pat kısmımızın tırtıklı olması için sondaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimizi ise sıra sonunda düz olarak örüp sıra başında örmeden alıyoruz. Şimdi yine bir düz bir ters olarak 6 ilmeğim kalana kadar örmeye devam ediyorum. Pat kısmımızın 3 haroşa sırası olduktan sonra ilik açacağız arkadaşlar. Pat kısmını 3 haroşaya tamamlayıp gelelim. Pat kısmını 3 haroşa sırasına tamamladım. Şimdi bu sırada ilik açıyoruz. Bir ilmek haroşa örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada bir ilmek eksiltmiş oldum. Şimdi alttaki ipi sol şişime takıp ilmeği ters olarak örüyorum. Bir ilmek de artırmış olduk. 1 2 ilmek ters örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Buraya ilk iliğimizi açmış olduk. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine pat ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşadan sonra bir ters bir düz, bir ters bir düz örerek sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzde bir sıra düz öreceğim. Pat ilmeklerime kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters öreceğiz. Modelden önce 2 sıra örmüş oluyoruz. Pat ilmeklerimiz yine haroşa olarak devam edecek. Pat ilmeklerime kadar ilmeklerimi düz örüp pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden alıyorum. Kenarlarımızın şu şekilde tırtıklı olması için sondaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Pat ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Şimdi arka yüzde olan ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ters örerek sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Modelden önce 2 sıra örmüş olduk. Bir sıra ön yüzde, bir sıra da arka yüzde. Şimdi modelimizi kurmaya geçelim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp 1 2 3 sağ şişime örmeden 3 ilmek geçirip önde olan ipimi arkaya geçiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi tekrar öne geçirip 1 2 3 ilmek örmeden sağ şişime geçirip ipimi arkaya geçirip bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi öne geçirdim. 1 2 3 ilmek örmeden sağ şişimize geçirip ipimi arkaya geçiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde örüyoruz. İpimizi arkaya geçirip bir ilmek düz örüyoruz. İpimi öne geçirdim. 1 2 3 ilmeği sağ şişime örmeden takıp tekrar ipimi arkaya geçirip
bir ilmek düz örüyorum. Şimdi pat ilmeklerimi öreceğim. Arka yüzde olan ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Modelimizin ikinci sırasını arka yüzde ters olarak örüp tamamlayalım. Şimdi arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Modelimizin 3. sırasını öreceğiz. 3. sırasında 1. sırasını örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıp bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 ipimi tekrar arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp 1 2 3 ilmeği örmeden şişime taktım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 ilmeği örmeden şişimize takıp bir ilmek düz örüyoruz. İpimi öne alıp 1 2 3 ipimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Modelimizin 3. sırasını ise bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Pat ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. Şimdi modelimizin 4. sırasına arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Modelimizin 4. sırasını tamamlayıp 5. sıraya geçtim. 5. sırasını 1. ve 3. sırasını örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. Kaydırma yapmadan bir ilmek düz örüp aynı ilmekleri örmeden alıp ipimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz örüp ipimi öne aldım. 3 ilmek örmeden şişime taktım. Yine bir ilmek düz ördüm. Sıramızı örerek tamamlayalım. Pat ilmeklerimizi örüp arka yüze geçelim. Modelimizin 5. sırasını örüp tamamladık. Şimdi modelimizin 6. sırasını arka yüzü örmeye geçiyorum. Yine modelimizin 6. sırasını ters olarak örüyoruz. 2. 4. ve 6. sıralarını arka yüzde ters olarak örüyoruz. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Modelin 6. sırasını arka yüzde tamamladım. Şimdi modelde 7. sırayı örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi modelin tam ortasında olan ilmeği düz olarak öreceğiz. Bırakmış olduğumuz iplerin altından şu şekilde girip ilmeği düz olarak örüp yine bırakmış olduğumuz iplerin altından geçerek çıkıyorum. Şimdi 3 ilmek düz öreceğim. Buradaki ilmeği arkadaşlar tam ortaya denk getireceksiniz. 1 2 3 ilmek ördüm. Yine burada bırakmış olduğumuz iplerin tam ortasındaki ilmeği düz olarak öreceğim. Önce iplerin altından girip ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine iplerin altından geçirerek bu şekilde çıkıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İplerin altından girip ortada olan ilmeği düz olarak örüp iplerin altından geçip çıkıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bırakmış olduğum iplerin altından girip tam ortadaki ilmeği düz olarak örüp bırakmış olduğum iplerin altından geçirip bu şekilde
çıkarıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Modelimizin 7. sırasını bu şekilde örerek tamamlıyoruz. En son modeli yaptıktan sonra 2 ilmek düz örüyorum. Pat ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Modelin 8. sırasına, yani son sırasına geçiyorum. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Modelimizin 8. sırasını ters örerek tamamlayalım. Modelimizi 8 sırada tamamladık. Şimdi modelden sonra ön yüzde bir sıra düz öreceğim. Arka yüzde de yine bir sıra düz öreceğim arkadaşlar. Kenar pat ilmeklerimiz haroşa olarak devam edecek. Pat kısmımıza kadar ilmeklerimizi düz örelim. Pat kısmımızı da haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kalan ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Ön yüze ilmeklerimizin ters olarak gelmesi için arka yüzde düz örüyoruz. Model aralarımız bir sıra ters olacak arkadaşlar. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüp tamamladım. Şu şekilde modelden sonra bir sıra ters sıramız olacak. Bu ters sırayı ördükten sonra ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters öreceğiz. Modelden önce bir sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters. Yani modelden önce 2 sıramız olacak. Şu şekilde ilk başlarken de aynı şekilde örmüştük. Ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters olarak örüp gelelim. Pat kısmımızı yine haroşa olarak örelim. Model arasında olan ters sıradan sonra bir sıra ön yüzde düz, arka yüzde de ters olarak örüp geldim. Şimdi modelimizi tekrarlayacağız. Yine modelimizin birinci sırasını örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 3 ilmek örmeden şişime geçirip ipimi arkaya alıp bir ilmek düz örüyorum. Aynı ilmeklerin birbirinin üzerine denk gelmesine dikkat edelim arkadaşlar. Kaydırma yapmadan modelde ilerleyelim. Modelimiz sıralı olarak devam ediyor. Tekrar ipimi öne aldım. 3 ilmeği örmeden şişime takıp ipimi arkaya geçirip bir ilmek düz ördüm. İpimi öne alıp bu şekilde modelimizi örmeye devam edelim. Yine modelimizi 8 sırada tamamlayalım. Aynısı gibi örelim arkadaşlar. Toplamda 7 model olana kadar örelim. İlk modeli ördük.
Şimdi ikinci modelin kurulumuna geçtik. Toplamda 7 model olduktan sonra yaka ve kol kesimine geçeceğiz. 14 haroşa sırasında bir de ilik açacağız. 2, 4, 6, 8. 8 haroşa sıramız olmuş. 14 haroşa sırası olunca ikinci iliğimizi açacağız. Modelde de 7 model olana kadar örelim. Daha sonra kol kesimine geçelim. Sağ parçamı 7 model olana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 haroşa sırasında bir de iliklerimi açtım. 3 tane ilik açtım arkadaşlar. Şimdi buraya da 4. iliğimi açacağım. En son modelimi 8. sırada tamamladım. Artık model yapmayacağız arkadaşlar. Normalde modeli tamamladıktan sonra ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra düz örüyorduk. Fakat şimdi modelden sonra hemen ters örmeye geçiyorum. Artık model yapmayacağız. Modelin üst kısmını haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Ben de ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Hem bu sırada da kesimlerimizi yapacağız arkadaşlar. Kol ve yaka kesimlerini yapacağız. 6 ilmek haroşa ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Bu 7. ilmeğimi arka yüzde düz olarak öreceğim. Bu ilmek benim Selanik ilmeğim olacak. 6 ilmek haroşadan sonra bir ilmek ters ördüm. Bu ters ilmeğimi arka yüzde düz öreceğim. Şimdi şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada kol için bir ilmek eksiltmiş olduk. İlmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Dokuz ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu ters örmüş olduğum ilmek benim Selanik ilmeğim. Arka yüzde düz olarak öreceğim. Şimdi 6 ilmek patımı haroşa olarak öreceğim. Fakat burada 4. iliğimizi açacağız. Şimdi bir ilmek ters ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Alttaki ipi şişime takıp iliğimi açtım. 2 ilmek ters örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde kesim yapmayacağız. Kesimlerimizi her zaman ön yüzde yapacağız. Arka yüzde sadece Selanik ilmeklerimizi düz olarak öreceğim. 6 ilmek haroşadan sonra bir ilmek Selanik ilmeğimi öreceğim. Şu şekilde düz değil de ilmeğin içerisine batarak ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne alıp diğer ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeği yani Selanik ilmeğimi ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Kalan 6 ilmeği ise haroşa olarak örüyorum. Yine burada 6 ilmeğin 5 tanesini haroşa olarak ördüm. Sondaki ilmeği şişme örmeden takıyorum. Yine bu kenar kısmının da tırtıklı olması için sıra sonunda ilmeği örmeden şişimize takıyoruz.
sıra başında ters olarak örüyoruz. Altı ilmek haroşa ördüm. Bir ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Selanik ilmeğimin hemen yanındaki iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Yaka ve kol için ikişer ilmek kestik. 2 ilmek burada kestik arkadaşlar. İkinci ilmeğimi de şimdi keseceğim. Burada bir ilmek kestik. Şimdi bir ilmek daha kesiyorum. 9 ilmek kalana kadar ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yakası için bir ilmek daha kesmiş oldum. Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Patımızda olan haroşa ilmeklerimizi örüp sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde sadece Selanik ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Diğer ilmekleri ise ters olarak örüyoruz. 6 ilmek haroşadan sonra bir ilmek Selanik öreceğim. Şu şekilde değil, ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Yine sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Selanik ilmeğimi ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. 5 ilmek haroşa örüp 6. ilmeğimi örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi her ön yüzde kesmeye devam edeceğiz. Kol için 5 ilmek keseceğiz arkadaşlar. Daha sonra yakası için kesimlerimize devam edeceğiz. 6 ilmek burada kalacak patımızda. Kenar kol patımızda yine 6 ilmek. Birer ilmek Selanik ilmeklerimiz kalacak. 14 ilmek. 6 ilmek de tam ortada kalacak. Toplamda 20 ilmek kalana kadar kesimlerimizi yapacağız. Yani 5 ilmek kol tarafında kesip kol tarafında başka ilmek kesmeyeceğiz. Şişimizde 20 ilmek kalana kadar da yakasını kesmeye devam edeceğiz. Şimdi bu şekilde kesimlerimizi yapıp gelelim. Sağ parçamızı örüp tamamladım arkadaşlar. Yaka kısmında 11 ilmek kestik. Kol tarafında ise 5 ilmek keserek toplamda 16 ilmek kesmiş olduk. Şişimizde kalan 20 ilmeğimizle 26 haroşa sırası olana kadar ördüm. Daha sonra şişimde olan ilmekleri ilmek tutucuya geçirdim. Arka parçayla örerek birleştireceğim. Ben daha önce sol parçamı ördüm arkadaşlar. Sol parçamızı sağ parçamızı örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. Sadece pat kısmını sol parçanın sağ tarafta yapıyoruz. Sağ parçanın pat kısmı ise sol tarafta. İkisi bu şekilde birbirinin üzerine getireceğiz arkadaşlar. Sol parçamı 36 ilmekle başladım. Lastik kısmını ördükten sonra sağ parçamızı örmüş olduğumuz gibi ördüm. Şimdi bu parçada da kol ve yaka kesimi yapacağım. Yine aynısı gibi yakada 11 ilmek, kol tarafında ise 5 ilmek keserek 16 ilmek kesmiş olacağım. Yine sağ parçada olduğu gibi 26 haroşa sırası öreceğim arkadaşlar. Şimdi bu parçamızı da örelim. Arka parçayı örmeye geçelim. Ön parçalarımı tamamladım.
Sol parçada da yaka kısmında 11 ilmek, kol kısmında 5 ilmek kestim. Modelden sonra da 26 haroşa sırası örüp kalan ilmeklerimi ilmek tutucuya geçirdim. Şimdi arka parçamızın yapımına geçelim. Arka parçamız için 3,5 numaralı şişe 67 ilmek atarak başlıyoruz. Modelimizin tam olarak denk gelmesi için 67 ilmek atıyoruz. İlk ilmeği şu şekilde ördüm. Şimdi bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar bir ters bir düz olarak örelim. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağız. Kenarlarımızın düz olarak denk gelmesi için sıra sonundaki ilmekleri düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağız. Bir ters bir düz olarak bu şekilde toplamda 9 sıra olana kadar örelim. Daha sonra model kurulumuna geçelim. Arka parçamızın lastik kısmını bir ters bir düz olarak 9 sıra ördükten sonra bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters ördüm. Lastik kısmından sonra 2 sıra örmüş oldum arkadaşlar. Şimdi model kurulumuna geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp 3 ilmeği örmeden şişime taktım. İpimi arkaya alıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. 3 ilmeği örmeden taktım. Bir ilmek örüp tekrar 3 ilmeği örmeden şişime geçirdim. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar ördüm. En son 3 ilmeği örmeden şişime takıp ipimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp modelimin birinci sırasını tamamlıyorum. Bu şekilde modelimizi örerek devam edeceğiz arkadaşlar. Ayrıntılı olarak anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Ön parçaları örerken ayrıntılı olarak anlatmıştım. Hatta kanalımda bu modelin videosu da var arkadaşlar. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi arka parçada da 7 model sırası olana kadar örüp daha sonra kol kesimine geçelim. Arka parçamızı 7 model sırası olana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi kolumuz için her iki tarafta da 5'er ilmek keseceğim. 5 ilmek sağ tarafta, 5 ilmek de sol tarafta kesim yapacağım. Normalde modelimizi tamamladıktan sonra bu sırada bir sıra düz, arka sırada da bir sıra düz örüyorduk arkadaşlar. Fakat artık modelimizi yapmayacağız. Modelimizin üst kısmını haroşa olarak örmeye devam edeceğimiz için bu sırayı haroşa olarak örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 6 ilmek kenarda pat kısmımız olacak. 3 6 6 ilmek haroşa ördüm. Şimdi bir ilmek şu şekilde sayalım. 2 4 6 6 ilmekten sonra bir ilmek ters örüyorum. Bu benim 7. ilmeğim
Selanik ilmeğim olacak. Bu ilmeği arka yüzde ilmeğin içerisine batarak düz olarak öreceğiz. Selanik ilmeğimden sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi buradaki 7. ilmeğim 2, 4, 6, 7. 7. ilmeğim benim Selanik ilmeğim arkadaşlar. Selanik ilmeğimden önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek Selanik ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeğin içerisine batarak düz olarak öreceğiz Selanik ilmeğimizi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek haroşa ördükten sonra sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Örmeden aldığım ilmeği arka yüzde ters olarak örüyorum. Kenar kısmımızın tırtıklı olması için ters olarak örüyorum. 6 ilmek haroşa örüp ipimi arkaya aldım. Selanik ilmeğimi yani 7. ilmeğimi ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Arka yüzde kesim yapmıyoruz. Kesimlerimizi ön yüzde yapıyoruz. Selanik ilmeğimize kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Selanik ilmeğime kadar ördüm. Yani 2, 4, 6, 7. Buradaki 7. ilmeğim. Selanik ilmeğim içerisine batarak düz olarak örüyorum. 5 ilmek haroşa örüp sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüzde haroşa olarak yani ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşa ördükten sonra Selanik ilmeğimi ön yüzde ters olarak örüyorum. Şimdi Selanik ilmeğimden sonraki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Sıra sonunda 9 ilmeğim kalana kadar ördüm. Selanik ilmeğimden önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Selanik ilmeğimi ters olarak örüp 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek haroşa örüp sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçeceğim. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Sadece Selanik ilmeklerimi ilmeğin içerisine batarak düz olarak öreceğim. Selanik ilmeklerim de kendisini belli ediyor arkadaşlar. Toplamda 5 sıra 5 ilmek burada 5 ilmek de burada keselim. 2 ilmek kestik arkadaşlar. 3 ilmek burada keseceğiz. 3 ilmek de burada keseceğiz. Daha sonra şişimizde olan ilmeklerle 26 sıra olana kadar örelim arkadaşlar. Ön parçaları örmüş olduğumuz gibi ilk haroşadan sayalım. 26 haroşa sırası olana kadar örüp omuzlarımızı birleştirelim. Arka parçayı 26 haroşa sırası olana kadar ördüm. 26. sırayı ön yüzde ördüm. Arka yüzde de omuz için 19 ilmek ördüm. Şimdi yakasını kesmeye geçiyoruz. Yakası için bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha düz örüyorum. İlk örmüş olduğum düz ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Hem örüp hem kesiyoruz.
19 ilmeğimiz kalana kadar yakamızı kesip tamamlayalım. Sol şişimde 19 ilmeğim kalana kadar yaka kısmını kestim. Şimdi kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmeklerimi örüp tamamladım. Şimdi ön parçalarla omuz kısmından birleştireceğiz. Ön parçadaki ilmek tutucuda olan ilmeklerimi yine 3,5 numaralı şişe geçirdim. Şu şekilde arka parçanın üzerine koyup omuzları birleştireceğiz. Önce şu şekilde bir ilmek, ön parçadan bir ilmek, arka parçadan alarak başka bir şişe ilmeklerimizi geçirelim. İlmeklerimi bu şekilde bir ilmek ön parçadan, bir ilmek de arka parçadan alarak birleştirdim. Şu şekilde ön parçayı arka parçaya atıp elimizle ilmekleri düzeltelim. Yeleğin iç kısmından birleştirmeyi yapacağız. Burada olan ipimle şimdi omuzumuzu keseceğiz. Üçer ilmek, üçer ilmek keseceğiz. Normalde ikişer ilmek kesiyorduk fakat bu şekilde birleştirme yapınca 3 ilmek 3 ilmek keseceğiz. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. Yine 3 ilmeği birlikte örerek kestim. Üçer ilmek, üçer ilmek omzumuzu kesip tamamlayalım. İlmeklerimi keserek birleştirdim. Şu şekilde ilmeğimizi sıkıştıralım. Daha sonra burada olan ipleri gizleyerek keseceğim arkadaşlar. Şimdi bu omzumuzla diğer parçayı birleştirelim. Bu şekilde birleştirirsek düzgün bir görüntü elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu parçayla arka parçayı birleştireceğim. Yine sağ ön parçadaki ilmekleri ilmek tutucudan şişe geçirip şu şekilde tutuyorum. Daha sonra farklı bir 3,5 numaralı şişle bir ilmek ön parçadan bir ilmek arka parçadan alarak ilmeklerimi şişe geçiriyorum. İlmeklerin tamamını şişimize geçirelim. Bütün ilmekleri geçirdim. Ön parçayı yine
arka tarafa doğru atıp ilmekleri elimizde düzeltelim. Daha sonra ön parçada uzun bırakmış olduğum iple yine üçer ilmek ilmeklerimizi keselim. Üç ilmeği birlikte örerek kestim. Yine aynı şekilde 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeklerimizi kesip omuz kısmını tamamlamış olalım. Omuzları keserek tamamladım. Kalan ipleri de gizleyip kestim arkadaşlar. Şimdi kenarlarını dikmeye geçelim. Ben bu kenarı diktim. Diğer kenarı da birlikte dikelim. Kenarları şu şekilde dikiyorum. Son ilmeklerin içine batarak tekrar çıkıyorum. Daha sonra ön parçanın da yine son ilmeğine buradaki boşluklara batıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz son ilmeğin kenarlarında olan boşluklara batıyorum. Ön yüzden dikiyorum. Yine aynı şekilde arka parçadaki son ilmeğin boşluklarına batarak çıkıyorum. Bu şekilde düzgün bir dikiş elde ediyoruz arkadaşlar. Haroşa kısmına kadar dikip yeleğimizi tamamlayalım. Yeleğimizin kenarlarını diktim. 4 adet de düğme dikerek yeleğimi tamamladım. Yeleğimizin arkadan görüntüsü de böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.